Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki kesinlikle böylesini kafelerde bile görmediniz. Un gibi dağılan ve lezzetiyle, görseliyle şahane bir kurabiye tarifi oldu. Baştan da belirtmek isterim ki asla bu kurabiye tarifini kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Kesinlikle her zaman yapmak isteyeceğiniz ve kurabiye denilince ilk aklınıza gelecek kurabiye tariflerinden birisi olacak. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine 250 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinimi aldım. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine 1 su bardağı da şeker ilave ediyorum. 1 tane yumurta ilave ediyorum. Böyle kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Tamam, yeterli. Üzerine 1 bardak buğday nişastası ilave ediyorum. Mısır nişastası da olur, şart değil buğday nişastası kullanmanız. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya kullanıyorum. Burada 3 bardak unum var. Kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Çünkü dağılmayan toplu bir hamur elde etmeliyiz. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Yoğurduktan sonra kaç bardak un kullandığımı da sizlerle paylaşacağım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar 5 dakika yoğurdum. Dağılmayan toplu bir hamur elde ettim. Hemen şöyle hamurumun yumuşaklığını da göstereyim. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Unumun da 2 bardağını kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalara böleceğim hamurumu ve kurabiyemin şeklini vermeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Avucumun içinde yuvarlıyorum ve şu şekilde hafifçe bastırıp düzlüyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine ceviz büyüklüğünde bir parça aldım ve avucumun içinde yuvarlıyorum. Hafifçe avucumun ortasıyla bastırıp şeklini veriyorum. Yine bir parça ceviz büyüklüğünde hamurumdan aldım. Avucumun içinde yuvarlıyorum. Sonra diğer avucumun ortasıyla bastırıp şeklini veriyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine önce yuvarlıyorum. Sonra diğer avucumun ortasıyla bastırıp şeklini veriyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra 15-20 dakika kontrollü bir şekilde kurabiyelerimi pişireceğim. Kurabiyemiz böyle çok kızarmayacak, normal kurabiyeler gibi arkadaşlar. Sizler de pişirirken kontrollü bir şekilde pişirin. Piştikten sonra da zaten göstereceğim kurabiyemizin nasıl piştiğini. Kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Kurabiyemiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Pişecek ama üzeri kızarmayacak. Gördüğünüz gibi. Sizler de kurabiyenizi bu şekilde pişirin.
Şimdi tamamen soğusun kurabiyelerim. Soğuduktan sonra kalan aşamasına devam edeceğim. Evet, kurabiyelerim soğudu. Kalan aşamasına devam edelim tarifimizin. Burada böyle eritmiş olduğum 50 gram sütlü çikolatam var. Üzerine bir yemek kaşığı da sürülebilir kahvaltılık çikolata ilave ettim ve benvari usulü erittim. Burada da 50 gram Antep fıstığı tozum var. Şimdi hemen kurabiyelerimin son şeklini veriyorum. Bir tanesini aldım kurabiyemin. Gördüğünüz gibi çikolatayı ortasına ilave ettim ve diğer kurabiyeyi de üzerine ilave ettim. Böyle servis tabağımın içine alıyorum. Yine bir tanesini aldım. Biraz çikolata ilave ettim ortasına. Sonra diğer kurabiyemi de üzerine ilave ettim ve servis tabağımın içine alıyorum. Çikolatayı fazla ilave etmeyin arkadaşlar. Kenarlarına taşmasın. Bu kadar ilave etmeniz yeterli. Hemen diğer kurabiyemi de üzerine ilave ediyorum ve servis tabağımın içine alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi bu şekilde Antep fıstığıma buluyorum. Bu şekilde ve servis tabağımın içine alıyorum. Yine bu şekilde her tarafını Antep fıstığıma batırıyorum. Ve servis tabağımın içine alıyorum. Şimdi bütün kurabiyelerimi sizlere gösterdiğim gibi Antep fıstığıma bulayıp bitireceğim. Evet, kurabiyelerim hazır. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani o kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki böyle un gibi dağılan, böylesini inanın ki kafelerde bile görmediniz. Yani tarifimin lezzetinden, dokusundan, her şeyinden %100 eminim arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı da tavsiye ederim. Bu kurabiye tarifini asla kaçırmanızı istemem. Benden söylemesi. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Yani bugüne kadar yapmış olduğum inanın ki en güzel kurabiyelerden birisi, kesinlikle abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum ki yapmanızı isteyeceğim bir kurabiye tarifi oldu. Ve asla da kaçırmanızı tavsiye etmem bu kurabiye tarifini. Çünkü böylesini bir daha asla bulamayabilirsiniz. Benden söylemesi diyorum ve bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve bundan sonraki tariflerimi de kaçırmamış olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.